İmza şapkasını, kırbaçını ve hakisini ilk taktıktan 42 yıl sonra, Harrison Ford nihayet Indiana Jones ve Kaderin Kadranı'nda herkesin en sevdiği arkeolog, maceracı olarak bir kuğu şarkısı daha için büyük ekrana döndü. Ancak Dial, destanda başka bir klasik giriş yapmak için tahtada tüm doğru parçalara sahip olsa da, Indy'nin son macerası eskiyi yeniyle uzlaştırmak için cansız bir girişimdir. Duygusal tehlikelerin olmaması ve Passing ile sürekli mücadelesi, Ford'un Dr. Jones olarak son yolculuğunun bir patlamadan çok bir sızlanma olduğu anlamına geliyor. Başrollerini Ford, Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen'in paylaştığı Indiana Jones ve Kadran'ın Kadranı, onu 2008'deki Kristal Kafatası Krallığında en son görmemizden yaklaşık 10 yıl sonra Indiana Jones'la buluşuyor. Hala hevesli olmayan öğrencilere öğretim görevlisi olarak ders veren Indiana, vaftiz kızı Helena Shaw gizemli antikitera cihazını bulmak için yardım için yanına geldiğinde isteksizce küstahça bir macera dünyasına geri çekilir. Arşimet kadranı, olarak da adlandırılan mekanizmanın zaman içinde, çatlakları, belirleme yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor. Ve INDY işe yaradığına inanmasa da, Helena'nın kuyruğundaki Naziler kesinlikle inanıyor. Birlikte, o ve INDY, Dr. Waller ve arkadaşlarının kadranın parçalarını bulmasını ve iddia edilen özelliklerini tarihi yeniden yazmak ve 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını tersine çevirmek için kullanmasını engellemek için yarışırlar. Indiana Jones ve kadranın kadranı hakkında sinir bozucu olan şey, öncüllerinin büyüsünü ne kadar net bir şekilde yeniden ele geçirmek isterken, franchise'ın geri kalanından kronolojik olarak ayrılan bir devam filmine nasıl yaklaşılacağını temelde yanlış anlamasıdır. Evet, film Indy'nin artık fiziksel olarak en iyi döneminde olmadığını kabul ediyor, ancak birkaç yaş şakasının dışında, Kaderin Kadranı onun için ne kadar değiştiğini kabul etmek için önemli bir zaman ayırmıyor. Kristal Kafatası Krallığından bu yana muhtemelen hayatını geride bırakan ve burada ortaya çıkmayacak olan keder, Indy'nin film boyunca eylemlerini yönlendirmelidir. Ancak bu açıklamaları maksimum duygusal kazanç için silahlandırmak yerine, Kaderin Kadranı geçerken onlardan bahseder ve askerler, INDY, Helena macerasına her zamanki gibi işmiş gibi devam eder. Bir bakıma, filmin klasik formülü yeniden yaratmaya bu kadar yürekten atlaması takdire şayan, Indiana Jones artı konuşkan bir genç kadın artı sevimli becerikli bir genç burada Helena'nın yardımcısı Teddy, Nazilerin bir yığınına karşı kesinlikle geçmişte çalıştı. Ancak bu filmin Indiana Jones'u, en son gördüğümüzden, hem fiziksel hem de duygusal olarak, o kadar farklı ki, onun için ne kadar değiştiğini kabul etmek ve kucaklamak yerine onu eski film tarzına sokmaya çalışmak ciddi bir hatadır. Film, üniversitedeki meslektaşlarının ona bir emeklilik partisi düzenlemesiyle bile başlıyor, ancak Indy'nin sonunda profesör olarak şapkasını asmak konusunda ne hissettiğini asla araştırmıyor. Don't Show oyunun adı gibi görünüyor, yapılması gereken duygusal ağır kaldırma olduğunda, Indy'nin sürekli değişen dünyasıyla nasıl boğuştuğunu görmenin aksine, geçerken olanları duyuyoruz. Helena, duygusal riskler alanında biraz daha iyi performans gösteriyor. Ancak bu, yönetmen James Mangold, Jez ve John Henry Butterworth ve David Coep'in birlikte yazdığı senaryonun aksine, çoğunlukla Waller-Bridge'in yürekten performansı sayesinde. Helena'nın kendisi sevmesi zor bir karakterdir. Önceki INDY kahramanlarının zekice bir yıkımı olarak kurulmuş olmasına rağmen, Dial'ın senaryosu sürekli olarak seyirciyle topladığı her türlü beğenilebilirliği, komik olmayan şakaları sola ve sağa kaydırarak baltalıyor. Waller-Bridge'in, kemik kuru komedinin ikinci doğaya yakın olduğu, bu kadar kalitesiz diyaloglar sunmaya zorlandığını ve yeteneğinin hala filmin en etkileyici duygusal ritimlerinden bazılarını sunabildiğinin bir kanıtı olduğunu görmek özellikle sinir bozucu. Saf ekran süresi ve aksiyonu açısından Helena, tüm hesapların Indy'ye ait olması gereken bir filmde genellikle merkez sahneye çıkıyor. Yani Dr. Jones, büyük finali olması gereken bir hikayede garip bir şekilde ikincil hissediyor. Duygular neredeyse tamamen yok olmasına ve komedi rutin olarak düz düşmesine rağmen, Kaderin Kadranı'nın başarılı olabileceği yerler aksiyon dizileridir. Özellikle prolog, Ford'un yaşlanmasını önlemek için Kıgı'yı içeren hızlı bir trende genişletilmiş bir geri dönüş franchise'ın köklerinin çekiciliğine ve ruhuna geri dönen beklenmedik, kahkahalarla dolu aksiyon anlarına sahip, ancak o zaman bile eylem umduğu kadar tutarlı değil. Araçları ve motivasyonları çamurlu olan kopyala yapıştır Nazi kötü adamları ile herhangi bir aciliyet veya kişisel hisseden yoksun dolambaçlı bir komplo arasında, Indiana Jones ve Kadranın Kadranı dünyasında süpürülmek zor olsa da, birçok hayran deneyecek.
Son anları oldukça çekici olsa da, Kader'in kadranı Indiana Jones'un kalibreli bir gözü pek için uygun olmayan ılık bir son, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.